Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Salih Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hocam bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Hakikaten gerek kadın olsun gerek erkek olsun pek çok kişinin yüzünde ya da vücudunda onları rahatsız eden, homojen görüntülerini engel olan bir takım lekeler ya da derideki renk değişiklikleri. Bunlarla ilgili neler yapıyorsunuz? Evet hocam, leke önemli bir konu. Çünkü kadın olsun erkek olsun leke sahibi bir cildiniz varsa, leke olmuş bir cildiniz varsa sözlük anlamıyla bile baktığınızda kişiye kirli hissi veren bir duygu. Dolayısıyla insanı üzen bir duygu. O yüzden leke tedavisine çok önem veriyorum ama ne yazık ki hastanın da sabrını ve işbirliğini gerektiren uzun süreli, bazen de %100 sonuç alamadığımız bir sorun ama hiçbir şekilde de ucunun bırakılmaması gereken bir problem olarak duruyor hepimizin hayatında. Her hastayı da kurtarabiliyor muyuz? Orası biraz tartışmalı. Çünkü lekenin hem sebepleri çok çeşitli hem de bulunduğu derinlikler birbirinden farklı. Dolayısıyla bir öngörüde bulunmak, ben senin lekeni %100 iyileştirebilirim demek açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor ama mutlaka üzerinde çalışılması gereken bir konu. Çoğunlukla da aslında hallediyoruz. Belki %100 olmasa bile cildi çok daha homojen bir renk haline getirebiliyoruz. Dediğim gibi sebepler çok çeşitli ama çoğunlukla günümüzde ultraviyole yani güneş ışıklarına kontrolsüzce, korunmasızca maruz kalmakla çok fazla ortaya çıkıyorlar. Bazen hormonal sebeplerle, kullanılan ilaçlar nedeniyle ya da yüzümüze uygunsuz bir ürün sürüp yine ultraviyoleye maruz kalmakla ortaya çıkabiliyor. Peki leke tedavisindeki mekanizma nasıl işliyor? Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Bunu cihazlarla mı yoksa ilaçlarla mı, kremlerle mi yapıyorsunuz? Leke tedavisine yaklaşımınız nedir hocam? Çoğunlukla leke tedavisinde geniş bir yelpazede protokoller oluşturmak durumunda kalıyoruz. Çünkü bir yandan oluşumu yani leke oluşumunu baskılamak, kontrol altında tutmak gerekiyor. Bir yandan var olan lekeli görüntüyü azaltmak gerekiyor ve diğer yandan da yeni lekelerin oluşumunun önüne geçmek gerekiyor. O yüzden bu 3 parametreyi birden sağlayabilmek adına kombin tedavileri yapıyoruz. Tabii ki leke hastası kişiler bazen ki çoğunlukla pek çok yerde pek çok terapi almış oluyorlar. Cilt yapıları biraz bozulabiliyor, zedelenebiliyor. Cilt lekesinin hemen altında maalesef cilt bariyeri çok kuvvetli olmayan kişilerde leke oluştuğu için yine bu travmalara bağlı, sebeplere bağlı damar ağlarının görüntüsü görülebiliyor. Bazen leke tedavisinden sonra bu kırmızı damarların görüntüsünün tedavisi gelebiliyor arkasından. Ama çok parametreli oluyor. Hem cildi kuvvetlendirmemiz gerekiyor, hem leke üreten hücreleri yavaşlatmamız gerekiyor. Çünkü aslında yaptığı şey doğal. Cildin doğal, nasıl güneşe çıktığımızda bronzlaşıyoruz, cilt korunma mekanizması olarak bu renk pigmentini üretiyor. Ben hep öyle diyorum, bu hücreler biraz kafası karışmış hücreler, akılları karışıyor ve gereğinden fazla çalışmaya başlıyorlar ve o bölgelerde leke bazen ada bazen dağınık. Tabii bu biraz sebebe göre de farklılık gösterebiliyor. Bazen yaşla ortaya çıkan özellikle ellerde yine güneşe maruziyet gösteren dekolte bölgesinde oluyor. Ve cildin öncelikle bariyerinin kuvvetlenmesi benim adıma çok önemli. Çünkü leke tedavileri çoğunlukla cildi travmatize eden tedaviler. İster lazerle, ister diğer yöntemlerle. Bu peelingler olabilir, kimyasal peelingler olabilir, daha organik peelingler olabilir. Ama mutlaka cilt biraz travmatize oluyor ve buna dayanabilmesi, bu travmalara bağlı olarak ikincil bir leke oluşturmaması için önce benim cildi güçlendirmem gerekiyor. Bu noktada da genellikle benim cilt protokollerimde birinci sırayı hep mezoterapi alır. Çünkü hem güçlendiririm cildi hem beslerim, onun yapısal sağlamlığını bir yandan sağlarken bir yandan da lekeyi kimyasal olarak ilaçlarla kontrol altına almış olurum. Daha sonra yine cildin ve lekenin durumuna göre lazer tedavileri gelebilir. Dediğim gibi peelingler gelebilir. Bunlar ama hep böyle seanslarca yapılmalı. Elbette bu arada hastamın da evde leke önleyici ilaçlarını, kremlerini, güneş koruyucularını düzenli bir şekilde kullanmasını beklerim.
Biz bu şekilde tedaviyi sürdürürüz. Ne zaman tedaviyi sonlandırırız? Güneşli aylar başladığında. Çünkü genellikle mezoterapi haricinde çoğunlukla leke tedavileri cildi travmatize ettiği için, yüzeydeki bariyerini incelttiği ve azalttığı için şeyi kırar, direncini kırar. Evet. Ve bu da ultraviyoleye karşı onu güçsüz bırakır. O yüzden de genellikle biz leke tedavilerini sonbaharın ikinci yarısı ve kış mevsimiyle ilkbaharın ilk yarısında tamamlarız. Güneş gelmeye başladığında da koruma tedavilerine geçeriz artık. Yani bir 4 ay, 5 ay gibi, bizim ülkemiz güneşli bir ülke çünkü. Ve hastalarımız denizi seviyorlar, güneşlenmeyi seviyorlar. Evet. Ne kadar korunsalar da ısının artışı bile bazen leke oluşumunu tetikliyor bazı hastalarda. Peki şunu soracağım. Leke tedavisi için başvuran bir hasta size ilk geldiğinde hemen başlıyor musunuz, yoksa bir hazırlık öncesi bir takım ilaçlarla belli bir zaman yol alıp uygulamalara o zaman mı başlıyorsunuz, yoksa anında başlıyor musunuz? Ben hemen mezoterapiye başlarım. Yani dediğim gibi benim için en önemli kıstas cildin güçlenmesi. Çünkü eğer bir cilt böyle lekelendiyse çoğunlukla bariyeri zayıflamış bir cilttir. Diğer hani ekstra birkaç sebep vardır. Onda bu görülmüyor olabilir ama hastaların büyük bir kısmında cilt artık zayıflamış ki kendini korumak için haddinden fazla çaba gösterirken böyle bir oluşum ortaya çıkmış. O yüzden genellikle ben ilaç zaten pek kullanmam lekede. Ağızdan kullanılabilecek bir ilaç kullanmıyorum. Genellikle lokal müdahalelerle bu işi hallediyoruz ve mezoterapisine hemen başlarım. Ama daha travmatik, işte İnvazif. lazer veya peelingler gibi, dediğiniz gibi daha invazif tedaviler için o süreyi geçiriyorum. Orada bekliyorum. Hastanın cildi biraz daha güçlensin, bariyerleri biraz sağlamlaşsın, nemi artsın ki işleme dayanıklı olsun. Ben hem daha rahat işlem yapabileyim, hem de iyileşmesi çabuk, hızlı ve güçlü olsun. Ama bu arada da elbette ki kendisinin kullanacağı bir takım kremleri de kullandır. Yani şunu mu anlamamız gerekiyor? Leke tedavisi için gelen kişiye önce direkt olarak mezoterapi yapıyorsunuz. Evet. Daha sonra invazif bir uygulama, daha doğrusu daha travmatik bir işlem yapacaksanız arada melanin döngüsünü kesecek, bloklayacak bir takım kremler öneriyorsunuz. Peki ne kadarlık bir süreç sonra asıl invazif uygulamalara başlıyorsunuz? Tabii ki cilt yapısına göre değişiyor ama bazı hastalarda 3 seanslık bir mezoterapi nemi yeteri kadar sağlamak için yeterli oluyor ve cildi güçlendiriyor. Bazen 3 seans bir mezoterapi, bazı hastalarda 4-5 seans bir mezoterapi yapıyorum. Hem melanin sentezini kontrol altına alıyorum, hem cildi güçlendiriyorum. Daha sonra tabii ki hastamızın günlük yaşantısına uygun bir yöntem seçmem gerekiyor. Gelip gidebilmesi veya o travmatik invazif işlemin yüzünde yarattığı iyileşme sürecine dayanabileceği süreyi de hesaba katarak bu invazif terapilerden birini hastayla beraber tercih ediyoruz aslında. Önüne bir takım alternatifler koyuyorum. Neticede invazif terapilerde hastanın yaşam koşullarına uymamız çok önemli ki devamlılık sağlayabilelim. Lekede çünkü tedavi ederken devamlılık çok kıymetli. Hastanın devam edebilme şartlarını benim de oluşturmam gerekiyor. Peki bu invazif tedaviden sonra güneş koruyucuları zaten sürekli kullanacaklardı. O zaten rutin, olmazsa olmazı. Evet. Peki invazif tedavilerden sonra idame konusunda evlerinde ya da sürdürülebilir bir tedavi planlamasında ne kadar süre devam ediyorlar? O verdiğiniz kremlere ya da Tabii ilaçlara? şimdi bu birazcık kullanacağımız yönteme bağlı olarak değişiyor. Öyle uygulamalarımız var ki kendi tedavi kremleri var ve minimum 3 ay ya da 4 ay bu kremleri kullanmaları gerekiyor. Bazı tedavi yöntemlerimizde uygulamadan sonra o özellikle leke tedavisi için olan ilaçlarını, kremlerini kesiyoruz ve başka kremlerle cildin bariyerini düzeltici kremleri kullandırtıp sonra tekrar onlara geri dönüyoruz. Bazılarında sürekli melanin pigmentini baskılayıcı leke kremlerini günlük hayatın nemlendiricisi haline getirebiliyoruz. Çünkü artık dermokozmetik kavramında bu da çok elimizin altında var olan bir seçenek. Ben bunu değerlendirmeyi de seviyorum aslında. Hem cildi nemlendirebilecek hem de melanin sentezlerini kontrol altında tutabilecek ürünler var. Peki son tedavi ayı hangi ay olabilir?
Genellikle Nisan'ın ikinci yarısından sonra artık Leke durmuş tedavisi. olmamız gerekiyor ve korumaya geçmiş olmamız gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten leke konusu inanılmaz böyle önemli bir konu ve %100'e çözümlenmeyen bir konu. Zaten başında söylediniz. Tedavi protokolü de mevsimlerle ilgili olduğu için bu belirttiğiniz üzere çok önemli. Bu tip tedaviyi düşünen kişilerin bir an önce tedaviye başlamaları gerekir yoksa kaçıracaklar seansı. Evet, yani Ocak'ta bir leke tedavisi veya Mart'ta leke tedavisine, Ocak'ta hadi gene bir nebze bir şeyleri yetiştirebiliyoruz ama ben Mart'ta gelip ay işte Mayıs'ta tatile gideceğim, denize gireceğim bir de yani hadi tedavi edelim, maalesef olabilen bir şey değil. Çok teşekkür ederim hocam vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Bugünkü program konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden hızla devam ediyor.